Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Beraber okuyacağımız söz bugün 7. söz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın, istifade etmeyi nasip etsin. Bu 7. sözün benim hayatımda farklı bir anlamı var. O da ilk Risale-i Nur'ları bu sözle tanıdım. Lise 2. sınıftaydım. Bundan tam 41 yıl önce. 41 yıl önce, 41 kere maşallah deyin. 41 yıl önce lise 2. sınıftaydım. Sınıf arkadaşım bizim eve geldi köyde. Akyazı'nın Pazarköy'ünde. İşte bahçede, evin bahçesinde oturduk bir yaz günü. Bu arada amcasının oğlu da geldi Adapazarı'ndan, o arkadaşın. Orhan Kurt. Amcasının oğlu Adapazarı'nda. O bizden birkaç yaş daha büyüktü. İşte bahçede otururken tam hatırlayamıyorum. Cebinden mi çıkardı yoksa işte orada babamın küçük bir kütüphanesi vardı. Orada mı arayıp buldu? Böyle bir küçük sözler, eski bir küçük sözler açtı ve bu 7. sözü okudu ilk olarak. Yani beni çarpan, Risale-i Nur'a bağlayan ve ilk adımımı atmama sebep olan söz. Onun için çok anlamlı bir yeri var hayatımda. İşte ondan sonra okudu, kitabı da bıraktı. Yani bizim olduğu için mi bıraktı yoksa hediye mi etti onu tam bilemiyorum, hatırlayamıyorum. Ama daha sonra ben bu 7. sözle beraber diğer sözleri, küçük sözlerden okudum. Hatta ilk okumalarımda sadece hikaye kısmını okuyordum. Hakikatlere geçmiyordum yani. Hikayeler hoşuma gidiyordu. O açıdan o da bir anı olarak hafızamda bulunuyor. Onun için bana bu sözle Risale-i Nur'un kapısını açan Rabbime şükrediyorum. 41 yıllık bu süreçte tabii tekrar Risaleleri okumak nasip oldu. Gönlümü, kalbimi bu ışıkla aydınlatmak nasip oldu. Hatta o zamana kadar yani şeyi yoktu, böyle üniversite okuma hayalim, üniversite okumalıyım konusunda bir bilincim yoktu. Bakın yani Kur'an hakikatleriyle tanışmak insanı dünyadan soğutmuyor. Daha çok dünyayı da anlamlandırıyor. Öyle bir bilincim olmadığı halde beni ateşledi dünya içinde. Ya mutlaka üniversite okumalıyım. Bu içimde yanan ışığı, bu aydınlığı başka muhtaç gönüllere de ulaştırmalıyım. Bunun tek yolu üniversite okumak değil ama üniversite buna önemli bir avantaj sağlayabilir. Yani ben ilk başta mesela köylü bir çocuk, yani böyle köydeki mesela görüyordum böyle bazı kimseler, okuyan kimseler daha itibarlı. Dolayısıyla ben de okursam, üniversite talebesi olursam köyde itibarım olur. Dolayısıyla herkes bana daha çok değer verir. O avantajı kullanarak bu hakikatleri de onlara anlatırım, onlarla paylaşırım düşüncesiyle ateşlendim ve üniversite okumalıyım diye büyük bir gayretin içine girdim. Yani bu hakikatleri okurken bir taraftan üniversiteyi kazanmama sebep olacak yollara da başvurdum. Yoksa öyle bir bilincim yoktu. İşte çok şükür o zaman Türkiye'de tek ilahiyat fakültesiydi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Benim 6. tercihimdi. 2 ay sonra bir sınavdan önce tercihlerimizi yapıyorduk. Mektupla, postayla köyümüze sonuçlar geldi. Merakla açtığımda İlahiyat Fakültesini kazandığımı öğrendiğimde
Artık üniversiteli oldum diye çok sevindim, çok şükrettim. Hatta ilk şükür namazımı da efendim o zaman kıldığımı hatırlıyorum. Bir şey daha, madem anıyla başladım. Bu tabii araya bir şey girdi. 7. sözü okudum. Bu Risale-i Nur'a giriş kapısı oldu ama yani birdenbire böyle yoğun bir şekilde Risale okumaya başlamadım yine. Ara ara okuyordum. Dediğim gibi başta sadece o ilk hikaye kısımlarını okuyordum. Sonra bir tasavvuf yoluna girdim. Bizim köyde yine öyle arkadaşlar vardı. Böyle hatme yaparlardı. İşte ben de katıldım filan. Risale-i Nur'u ciddi olarak okumaya başlamam da öyle oldu. Yani güya tasavvuf yoluna girdim ama bu risalelerle daha çok haşir neşir olmama neden oldu. Kalbim arındı. İşte bazı yanlış alışkanlıklarımız vardı. Kahvelerde geç vakte kadar kalıyorduk. İşte o zaman spor vardı. Bir tek TRT1 siyah beyaz spor programı geç vakitte yayınlanıyordu. Mecburen bekliyorduk. Kahve köşelerinde öyle aylak aylak vaktimiz geçiyordu. İşte namazlarımızı tam düzgün kılamıyorduk. Bazen maç uğruna aksatabiliyorduk. Tasavvuf yoluna girdikten sonra o kalbim yıkandı, bunu hissettim ve o kötü alışkanlıklarımı bıraktım. Yani çok böyle fahiş bir kötü alışkanlığım yoktu ama böyle gaflet içinde zamanın geçmesine neden olan işte maçları çok seyretmek, fanatik bir taraftar olmak veya kahvede maç uğruna gecelemek gibi alışkanlıklarımı bıraktım. Namazlarımı daha ciddi kılmaya başladım. Hatta sünnetleri bile, yani bir sünnet kaçırsam, bazen terk edilebilir bir sünnet olduğu halde ikindinin, yatsının sünnetini bile yani farza yetişiyorum ama sünneti kaçırsam bile çok üzülürdüm. Gerçekten tasavvuf insanı saflaştırıyor, safileştiriyor. Ve Risale-i Nur'ları okumam da o sayede oldu. Yani ben kitapları almıştım, külliyatı almıştım ama bir yıl gizli kaldı, bavulumda kaldı, çıkaramadım yani. Biraz da babamdan korkuyordum, babam dindar olduğu halde. Sonra tasavvufa girince gizli gizli okuyordum, daha çok okudum ve daha çok haşir neşir oldum. Liseyi bitirip İlahiyat Fakültesine gelince de zaten bu Risale okuyanlarla beraber kaldım. O zaman tabii tamamen kendimi bunlara verdim. Yani şükür Rabbim böyle yönlendirdi. Şimdi 6. tercihim ilahiyatta diyorum ya. Yani 1. tercihin neydi derseniz Ankara hukuktu. 2. tercihim Eczacılık Fakültesiydi. 3, 4, 5'i hatırlamıyorum. 6'dan sonrakileri de hatırlamıyorum. Ama iyi ki 6. tercih olmuş. Kader bana uygun bir yol açmış. Yıllar sonra kader işin sırrını sonunda açığa çıkarır. Anlıyorum ve kaderin sahibine büyük bir minnettarlık duyuyorum, hissediyorum. Evet, bu ön açıklamadan sonra işte bu yola, bu Kur'an yoluna ilk adımımı atmama sebep olan bu 7. sözü paylaşıyorum. 7. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, Âmentü billahi ve bil yevmil âhiri, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek,
ebedülabad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnekdar bir bilet, bir zat-ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Demek ki burada birçok şey açıklanacak. Temsiller böyle dağınık meseleleri toplarlar bir arada, değerli toplu önümüze koyarlar, bize gösterirler. Akıldan uzak meseleleri akla yaklaştırırlar. Aklın kavrayamayacağı kadar ince meseleleri büyütürler. Hani ben şimdi gözlük kullanıyorum ya, yani gözüm iyi görmüyorsa yazıları görebileyim diye. Temsiller bu işe yarıyor. Ve yadribullahu lemsale linnas leallehum yetefekkerun. Biz insana temsillerle anlatırız ta ki düşünsünler, kolay anlasınlar diye. Kur'an'ın bir metodudur. Temsilat-ı Kur'aniye bu Risale-i Nur'da da aynen yansımış. Burada bir temsil verilecek. Bu temsille ne anlaşılacak? Bir defa önce kainatın tılsım-ı muğlakı, yani muğlak kapalı demektir. Kapalı bir tılsım var. Yani böyle sırlarla dolu bir kainatta yaşıyoruz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Görünenin arkasında görünmeyen sebepler var. Efendim, tılsım, tılsımlı söz. Nedir o tılsım söz? Âmentü billahi ve bil yevmil âhiri. Yani Allah'a inanmakla ahirete inanmak. İmanın iki kutbu kainattaki bu kapalı tılsımı açıyor. Kapalı sırları açıyor. Gizlilikleri ifşa ediyor. Ortaya koyuyor. Anlıyorsun yani. Hayat bilmecesini çözüyorsun. Bilmecede de var ya, böyle kapalılık var. Hayat bilmecesini çözüyorsun. Varlığın esrarına vakıf oluyorsun. Ama gerçekten inanırsan, yani Allah'ın varlığı ve ahiret bu kapalı sırları sana açıyor. Ve ne oluyor senin için? Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden. Değil mi? Her insan saadet kapılarının kendisine açılmasını ister. Saadet kapısını fethetmek en büyük fetihtir. Çünkü bütün fetihler zaten insanları mutlu etmek içindir. Saadete ulaştırmak içindir. Dolayısıyla saadet kapılarını fethetmiş oluyorsun bu sayede. Herkesin arzu ettiği şey değil mi bu? Sonra ama ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu. Bunlar aynı zamanda kendileri de tılsımlı şeyler. Yani kainattaki tılsımları açıyor, sırları açıyor. Allah inancı ve ahiret inancı, ama önce kendilerinin açılması lazım. Kendilerinin açılması lazım. Tılsımlarının çözülmesi lazım. O da kolay bir şey değil. Evet. Buradan onu anladım. Ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa. Yani açılması zor iki tılsım olduklarını. Ve veya müşkül açıcı iki tılsım. Tamam. İki tılsım mı müşkül küşa, küşa keşfeden, yani açan iki tılsım olduklarını. Ve sabır ile Halik'ine tevekkül ve iltica ve şükür. Ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua. Ne kadar nafi iki tiryak gibi iki ilaç olduğunu, yine temsilde de gelecek, iki faydalı ilaç. Sabırla şükür. Hayatı iyileştiren, hayattaki yaralarımızı tedavi eden iki faydalı ilaç. Birisi sabır, birisi şükür. İki derin yaramızı iyileştirdiğini. Sonra Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, yani boyun eğmek, namazı kılmak kebairi, büyük günahları terk etmekte, ebedülabad yolculuğunda, hepimizin önündeki sonsuzluğa giden yolculukta ne kadar mühim, değerli, revnekdar bir bilet, bir zat-ı ahiret, ahiret azığı, zat-ı ahiret, yani Kur'an'ı bir terim bu. Zat-ı ve tezevvedu diyor Kur'an.
Bir de azık edinin diyor. Ve inne hayra zadi takva. Yani en hayırlı azık takva azığıdır. Dolayısıyla ahiret azığı aynı zamanda bir nuru kabir. Kabrinde ışık olacak. Bir aydınlık olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Demek ki çok böyle bir şey öğrenirken bir söz, sadece bir konuyu öğrenmiyoruz. Bütün bağlantılı konularla birlikte çok şey öğrenmiş oluyoruz. Evet, temsile başlıyorum. Bir zaman bir asker meydan-ı harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir arslan, yani böyle cüsseli büyük bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor ve önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var. Nefyediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinden Hızır gibi bir hayırha yani onun hayrını, iyiliğini isteyen nurani bir zat peyda olur. Ona der. Bir defa adamın durumunu tekrar anlayalım. Asker bir harp içinde dehşetli bir duruma düşüyor asker. Nasıl? Yaralanmış. İki tarafından iki derin yara almış. Aynı zamanda ormanda arkasında bir arslan, kocaman cüsseli bir arslan böyle kilitlenmiş, ona atılmak üzere bekliyor. Bu arslan aynı zamanda orada yanında bir dar ağacı var. İdam sehpası. Bir bir getiriliyor o dar ağacına. Sevdikleri asılıyor. İşte dedesi asılıyor, ninesi asılıyor, babası asılıyor. Annesi asılıyor, kardeşleri asılıyor. Dolayısıyla bir bir sevdikleri asılıyor. Sevdiklerini asıp mahvediyor. Zaten yaralı. Arslan arkasında bekliyor. Kendisine de sıra gelecek. Her an arslan saldırabilir veya o idam sehpasına çağrılabilir. Ne zaman sıra kendisine gelecek bunu bilmiyor. Bu haliyle beraber bir de yolculuğu var. Yani asker ya, yani görevli çıkarılmış. Gitmesi gereken uzun bir yol var. O da kafasında bir problem. Kara kara düşünüyor, ne yapacağım ben diye. Meyus, ümitsiz, yani çok zor şartlar değil mi? Kendinizi hayal edin, o empati yapın. Birden böyle kara kara düşünürken ümitsiz bir vaziyette iken sağ tarafından bir zat görünüyor ona. Nur yüzlü, böyle her halinden ona yardım etmek istediği, onun iyiliğini istediği belli olan bir zat ona görünüyor. Ne diyor? Bakalım ne diyor? Meyus olma. Ümitsiz olma diyor. Sana iki tılsım vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki tılsımı, tılsım yani böyle tılsımlı söz deriz ya, onları güzelce kullansan o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Değil mi? Bak, en dehşetli problem. Sevdiklerini asan dar ağacı ve arkasındaki arslan. Bunları çözersin diyor o tılsımla. Arslan ata dönüşür. Zaten yolculuğun vardı. Seni götürür yani istediğin, gitmen gereken yere. Dar ağacı da senin için salıncağa döner. Seni eğlendirir. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların
derin kokuşmuş yaraların iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi 1 senelik yolu bir günde kesersin. Yolculuk probleminde çözülür. Evet, işte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Kim söylüyor bunları? O sağdan gelen, onun hayrını isteyen, iyiliğini isteyen, ona yardım etmek isteyen kimse söylüyor. Merak etme diyor. Evet, dehşetli bir durumdasın ama seni kurtaracağım diyor. Veya kurtuluşun yolunu sana göstereceğim. Önce 2 tılsımlı söz. O tılsımlı söz, hani tılsımlı söz söylendiği zaman kapı açılıyor ya, böyle eski şeylerde vardır. Sana o tılsımlı sözleri söyleyince arslan at olacak, dar ağacı idam sehpası salıncak olacak. 2 ilaç vereceğim. O 2 yaranı tedavi edeceksin onlarla. Böyle iyileşecekler. Güzel kokulu Gül-ü Muhammedi denilen latif bir çiçeğe inkılap edecekler yani. Yara görmeyeceksin, çiçek göreceksin. Ondan sonra bir bilet vereceğim. Yolculuk sorununu da çözeceğim. 1 senelik yolu bir günde kesebileceğin, kat edebileceğin vasıtalara bineceksin. O biletle yolculuk meselesini de halledeceksin. Hem de diyor ki yani inanmıyorsan, değil mi? Adam ilk bakışta şey yapmaz yani, bunlara ya olur mu bunlar filan diye. İnanmıyorsan tecrübe et diyor. Dene bir yani. Bir dene. Burada tırnak kapanıyor. Adamın söyledikleri bunlar. Şimdi müellif diyor ki hakikaten bir parça tecrübe etti. Yani o kimse, o asker. Doğru olduğunu tasdik etti. Deneyerek anladı. Doğru söylüyor. Evet, ben yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim. Pek doğru gördüm. Şimdi tecrübe etti ama doğru, bu sefer ne yapması lazım? Tamam, onları alıp kullanmaya devam etmesi lazım. Yani tedavi sürecini başlatması lazım. Fakat bir şey oluyor. Ne oluyor? Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden, bu sefer sol tarafından şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Soldan. Şeytan gibi aldatıcı, dessas bir adam. Böyle oyuncaklarla, süslü suretlerle fantaziyeler, müskirler yani içkiler beraberinde olduğu halde geldi. Kimin karşısına duruyor? Bu arkasında arslan, önünde dar ağacı olan askerin, 2 yarası olan askerin karşısında duruyor. Hey arkadaş, gel beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual. Nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap bir tılsım. O sağdan gelen vermişti ya, tılsımlı söz. Adam bir taraftan da onu denemişti. Devam ediyor yani, onun okuduğunu görüyor. Nedir diyor gizli okuyorsun? Bir tılsım diyor da. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual. Şu 5 nişanlı kağıt nedir? Cevap bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desise ile onu iknaya çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de
öyle bir dessasa aldandım. Ya. Burada şimdi yani bu çok güzel şey olur yani böyle tiyatroda olur, sinemada olur, hakikaten filmde olabilir. Sağdan gelen adamın onun iyiliği için ona gösterdiği çözüm sürecindeyken, onları denerken bu sefer soldan geliyor şeytan gibi bir adam. Dessas onu aldatmaya çalışıyor. Gel diyor, keyif edelim. Efendim. Şu güzel kız suretleri de getirmiş ya böyle şeyler yanında resimler. Onlara bakalım. Efendim. O içkilerden içelim. Keyif edelim diyor yani. İşret edip keyif edelim. Ne öyle kara kara düşünüyorsun? Bu arada şeyleri görüyor. Okuduğu tılsımı, elindeki ilaçları, bu bileti görüyor. Sağdan gelen adamdan aldı. Onları da bırak diyor ya. Onlara ne gerek var diyor. Bir şeyin yok diyor yani. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi adamın onu oyuna, eğlenceye çağırıyor ve aldatmaya çalışıyor. Adam da bir anda yani şey yapıyor yani gerçekten diyor ben bir şeyim yok herhalde diyor yani böyle çünkü adam çok cazip şeylerle geliyor ona meyil ediyor yani. Tam kapılacağı sırada bu sefer ne oluyor bakın birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Rahat yani gök gürültüsü gibi. Tekrar sağından bir ses gelir der. O ses diyor sağdan gelen ses. Sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, dessas şeytan gibi o adama de ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solumdaki yaraları def edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa bulursan haydi yap. Göster görelim. Sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. İşte burada bitiyor hikaye. Burada bitiyor. Sağdan gelen ses gök gürültüsü gibi. Tam o şeytan gibi adama kapılacağı sırada onu uyarıyor. Sakın aldanma. Ve o dessasa de ki bak çünkü insanın güçlü olması lazım. Adam çok cazip gelmiş yani. Onun cazibesine kapılmamak için uyarı. Ona de ki eğer arkamdaki arslanı öldürüp arslan var arkamda ya. Sen beni eğlenceye çağırıyorsun. Her an üzerime atılacak. Önümdeki dar ağacını kaldırabilirsen bak sevdiklerim orada asılıyor. Yani onlar bir bir asılırken ben nasıl işret ederim, nasıl eğlenirim yani bunları nasıl yok sayarım. Yaralarım var. Bu yaralarımı iyileştir bir defa. Önce yaralarımı iyileştir. Yaralarım sızlıyor. Gitmem gereken bir yolculuk var, yolculuk problemim var. Onu çöz. Ondan sonra da eğlenelim tamam. Yoksa sus hey sersem de ona diyor. Çok yerinde güzel, etkili bir uyarı geliyor. Gök gürültüsü gibi sağdan gelen o ses onu bu şekilde uyarıyor. Bundan sonrası akla havale ediliyor. Yani o asker ne yapıyor? Ona o tekrar o uyarı sesiyle toparlanıyor mu? Kendine geliyor mu? Yoksa onu duymuyor. O daha cazip görünen ve onu aldatmaya çalışan soldan gelen adama kapılıyor mu? Siz olsanız kapılır mısınız? Ne yaparsınız? Bunları akla havale ediyor yani. Bunları insan aklına havale ediyor. Ama burada hakikate geçiyor şimdi. Tamam mı? Siz olsanız ne yaparsınız dedim ya. Aslında sizsiniz. Aynı durum. Ben aynı durumdayım. Her insan buradaki askerin konumundadır. Bakalım şimdi
nedir? Sembollerin yerini hakikatler. Gerçekten o konumda mıyız? İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o biçare asker ise sensin ve insandır, o kadar. O biçare asker ise sensin ve insandır. Ey sensin. Benim arkamda aslan mı var? Benim arkamda aslan var mı? Senin arkanda aslan var mı? Nedir o aslan? Ve o arslan ise eceldir. Yok mu? Herkesin arkasında değil mi ecel? Ecel senin peşinde, sen neyin peşindesin? Herkesin arkasında. Ne zaman saldıracağı belli mi? Yok. Değil mi? Neylersin ölüm herkesin başında, uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musalla taşında. Dün gördüm sosyal medyada, adamı acile yetiştirmeye çalışıyorlar. Ambulans sirenleri çalıyor. Ve ambulans kaza yapıyor. Oradaki ambulansın şoförü, ondan sonra hasta bakıcı, hastanın yanında yani ona bakan, bir de orada hemşire gibi birisi var, hemşire. Onlar ölüyor, hasta kurtuluyor sadece. Kadere bak, bilemiyorsun yani. Kim önce kim sonra bilemiyorsun. Ecel arslanı herkesin arkasında. Demek biziz yani. O asker biziz gerçekten ve arkamızda ecel arslanı var. Peki bir de ne vardı? Önünde dar ağacı vardı. Bizim önümüzde dar ağacı var mı? Dar ağacı, idam sehpası. Ne yapıyordu? Sevdiklerini bir bir orada asıyorlardı. Asmadılar mı gözünüzün önünde? Ölüm. Şimdi ne diyor bakalım, buradan okuyalım. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır. Ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Kayboldu işte. Değil mi? Benim mesela en yakında annemi gönderdik. 7 Ekim'di. Bir yıl oluyor. Yani böyle 3-4 gün sonra. Allah rahmet etsin. Efendim, rahmet duası olsun diye anıyorum. Sizin de yakınlarınız var değil mi? Daha önce dedemi gönderdik, amcamı gönderdik, halamı gönderdik. Efendim. Mesela bir halam çok küçük, 18 yaşında, 20 yaşlarında vefat etmişti. Sizin de vardır bak. Bir sevdiklerimiz gidiyor. Yolculuk durmuyor ki. Demek önümüzde o ölüm denilen dar ağacı var ve bir insanlar oraya çıkarılıyor. Biz ne zaman çağrılacağız? Arslan ne zaman saldıracak bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bunu unutamayız yani. Böyle bir durumda bizi eğlenceye çağırıyorlar. Değil mi? Başka 2 de yaramız vardı. Yarası vardı. Bizim de var mı yaralarımız? Hemen okuyalım. Ve o 2 yara ise birisi müziç ve hadsiz bir azzi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr-ı insanidir. İnsanın acizliği ve fakirliğidir. Acz yarası, fakr yarası. Bir de yolculuğu vardı adamın problemi. Hepimizin aciz, fakr yarası yok mu? Yani hepimiz acizlik hissetmiyor muyuz ya? Olaylar bizi sıkıştırıyor. Değil mi? Böyle işte deprem olacak diyorlar. Çaremiz var mı? Bütün bilim adamları bir araya gelse, teknolojileri birleşse bir şey yapamayız diyorlar. Bak acizlik. Öte yandan fakirlik, ihtiyaçlarımız çok. İhtiyaçlarımızı karşılayacak sermayemiz yok. Hepimiz, dünyanın en zengin adamı bile fakir. Çünkü isteklerini karşılamakta yetersiz imkanları.
Sonsuzluk istiyor. Kalıcı sevgiler istiyor. Sonsuz dostluklar istiyor. Bunlara yani parayla, servetle satın alınamayacak istekleri, ihtiyaçları var. Gücü yetmiyor. Fakir demek ki yani. Ya eyyühennâs entumul fukara. Ey insanlar, hepiniz fakirsiniz. Fukara, fakirin çoğulu. Fakirlersiniz diyor. Evet. Bir de yolculuk problemi vardı. O da var mı bizde bakalım? Askerin zorunlu gitmesi gereken bir yolculuk. Ve o nefi ve yolculuk ise alemi ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Bir uzun seferi imtihan. Değil mi? Böyle bir yolculuğun dönüşü var mı? Hepimizin önünde böyle bir yolculuk var, işte gidiyoruz. Çocukluktan geçtik. Alemi ervahtan çıktık. Alemi ervahtan, rahm-ı maderden. Dünyadan çocukluk safhası geçti, gençlik geçti. İşte orta yaşlar, yaşlılığa doğru gidiyoruz. Önümüzde kabir var. Alemi berzah. Ondan sonra haşir, mahşer, sırat. Değil mi? Uzun bir seferi imtihan. Gidiyoruz. Hadi gitme bakalım. Durdur dünyayı. Zamanı durdur gücün yetiyorsa. Engel ol. Olamıyoruz. Aciziz. İhtiyaçlarımız çok. Ve böyle zorunlu bir yolculuğumuz var. Demek ki işte o asker sensin ve insandır. Yani hepimiz aynı konumdayız. Ve durumumuzu görmemiz lazım. Durumumuzu görmemiz lazım. İşte bundan sonra gelecek. O sağdan gelen zat, iyiliğimizi isteyen kim onlar? Peygamberler. Peygamberlerin varisi olan alimler. Bak bizi uyarıyorlar. Siz ya, tamam diyorlar, bu durumdasınız ama ümitsiz olmayın. Çözümü var. Çözüm yollarını gösteriyorlar. Tılsımlar öğretiyorlar bize. Kur'an'dan aldığımız tılsımlarla problemlerimiz çözülüyor. Bu sefer çözülüyor ama işte o soldan gelen şeytan gibi aldatıcı o kadar çok insan var ki bize durumumuzu unutturuyorlar. Problemlerimizi göstermemeye çalışıyorlar ve hiçbir şey yokmuş gibi bizi aldatmaya, bizi oyuna, eğlenceye davet ediyorlar. Dolayısıyla tam bir hayat senaryosu. Ne yapıyoruz? Değil mi? Hangi sese kulak veriyoruz? Nasıl bir tercih yapacağız? İşte bunları düşündüren bir söz, 7. söz. Evet, bir program daha yapacağım. Bugün sadece temsil kısmını ve sembollerin hakikatlerini okuduk. O sağdan gelen daha bitmedi. Zatın verdiği o 2 tılsım ne? 2 ilaç ne? 2 yarayı tedavi eden 2 ilaç. Yolculuğu halleden bilet ne? Ve onları nasıl kullanacağız? Bunları inşallah bir sonraki derste paylaşacağız. Çok etkili. Yani bu 7. sözü var ya, şey yapalım. Çok etkili. Tekrar okuyalım. Çocuklarımızla okuyalım. Yani bu kafalarına iyice yerleşsin. Hoşlarına da gider yani. Güzel bir senaryo var yani. İşte arslan, at, dar ağacı, yolculuk, 2 yara, yaralı bir durum. Evet, burada noktalıyorum. Vaktim doldu. Teşekkür ediyorum. Allah istifademizi çoğaltsın. Hoşça kalın.